Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kek tarifiyle geldim. Tam ölçülü, puf puf yumuşacık olan bir tarif. Eğer tahinli lezzetleri seviyorsanız bu kek tarifine bayılacaksınız. Bir defa yapınca sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ben kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Ben 24 santimlik kalıpta hazırladım kekimi. İlk olarak kalıbımı hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yumuşak tereyağını kalıbın her yerine dağıtıyorum fırçayla. Her yerine gelecek şekilde dağıtmaya özen gösterin. Eğer sizler daha büyük kalıpta hazırlayacaksanız kekinizi malzeme miktarını daha da artırabilirsiniz. Bu ölçülerle 24 santimlik kek kalıbında tam ideal oluyor bu tarif. Tereyağını her yerine dağıttıktan sonra üzerine susam ekliyorum. Susamlı tahinli bir kek bu. Bol miktarda susam ekleyin. Zaten içerisinde tereyağı olduğu için çok rahat bir şekilde yapışacaktır susamlar. Dağılma olmayacaktır. Bu arada tereyağı yerine alternatif olarak margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Her yerine iç kısımlarına da gelecek şekilde susamı dağıttım ben. Artık kalıbım hazır. Karıştırma kabına 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek mikserin orta devrinde karışım beyazlayıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Ölçüde kullanmış olduğum su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardaklarından. Herkesin evinde hemen hemen olan bardaklardan. Bunu da belirtmek istedim. Karıştırmaya devam ettikçe kıvamı daha da kremaya dönecek ve beyazlayacak. Gördüğünüz gibi birkaç dakikanın sonunda geldiği kıvam bu şekilde oluyor. Yumurta ve şekeri güzel bir şekilde çırpmak kek yapımının önemli püf noktalarından biri. Burayı ihmal etmeyin lütfen. Ortalama 3-4 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacaktır. Beyazlayıp krema kıvamına gelince çırpma işlemini bitirebilirsiniz artık. İstediğim kıvama geldi. Çırpma işlemini bırakıyorum bu aşamada. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar tahini ilave ediyorum. Başında da belirttiğim gibi tahinli lezzetleri seviyorsanız bu keke bayılacaksınız. Süt veya yoğurt herhangi bir şey kullanmıyorum. 1 şişe maden suyu ekliyorum. Maden suyu ile kekiniz çok daha yumuşak olacak. Sonuçta göreceksiniz siz de yaptıktan sonra. Şöyle bir karıştırıyorum bu malzemeleri, sıvı malzemeleri. Ardından unu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı un kullandım. Unu eleyerek ekleyin lütfen. Unun üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Eleyerek kuru malzemeleri karışımın üzerine ilave ediyorum. Bu kuru malzemeleri de ekledikten sonra çok uzun süre çırpmamamız gerekiyor. Çünkü yumurtayla şekerin karışımından oluşan o hacimli halin sönmemesi gerekiyor. Uzun süre çırparsak eğer bu hacmi kaybedebiliriz. Ortalama yarım dakikadan biraz fazla, orta devirin biraz üstünde, yüksek devirde diyebiliriz. Çırptıktan sonra mikseri kapatalım. Bu aşamadan sonra spatula ile alttan üste karıştırarak dairesel hareketlerle toparlayalım kek harcımızı. Daha uzun süre çırpmamamız önemli. Burada belirttiğim gibi. Şöyle kenarlarından spatula ile toparlıyorum. Kıvamı çok güzel gördüğünüz gibi. Artık kalıba alabiliriz kek harcımızı. Bu tarifi tahinsiz de yapabilirsiniz. Tabii ki susam ve tahinin uyumu bizim çok hoşumuza gidiyor. Dediğim gibi bu lezzetleri sevenler bu şekilde deneyebilir. Ama yok ben tahin sevmiyorum diyorsanız susamsız sade bir şekilde de kekinizi hazırlayabilirsiniz. Şöyle tezgaha birkaç defa vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Son olarak üzerine yine susam ilave ediyorum. Her yerine gelecek şekilde susamı dağıtıyorum.
Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında ortalama 40 dakika kadar kekimizi pişirelim. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Şöyle bir bıçakla ya da kürdanla test edin pişip pişmediğini 30-35 dakikadan sonra. Çünkü bazı fırınlar hızlı pişirebiliyor. Biraz sıcağı çıktıktan sonra keki kalıptan çıkarıyoruz. Hemen çıkarmaya uğraşmayın. Kalıbınız kaliteli de olsa bazen bu aşamada yapışabilir çünkü çok sıcakken çıkarmaya çalışırsanız. Bir 7-8 dakika kadar dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarttım ve kalıp tertemiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kalıptan ayrıldı. Dilimlemek için de biraz bekledim. Sıcağının çıkmasını bekliyorum. Çok sıcakken keki dilimlemek de dağılmasına sebep olabilir çünkü. Ilık bir şekildeyken keki dilimliyorum. Çok iştah açıcı görünüyor gerçekten. Kokusunu da keşke duyabilseniz. Yapınca bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Dokusu harika bir kek, yumuşacık, lezzeti de şahane oluyor. Muhakkak deneyin derim. Şöyle servis ettikten sonraki halini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Biraz büyük bir dilim kestim ben. Sizler tabii dilimlerken daha küçük dilimleyebilirsiniz. Ben servis ederken size göstermek için büyük bir dilim aldım. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.